Hostellerimi seçerken neye dikkat ediyorum? Bir, merkezi bir yer olması önemli. Geldim sayılır. Şöyle bir bakalım. Dev gibi gökdelenler görüyorsunuz ama bunun yanı sıra geleneklerine de bağlılar ve hanok denilen evleri var. Onlar da hala duruyor. Vallahi çok ihtişamlısın, ne süslenmişsin. Merhabalar, nasılsınız arkadaşlar? Ben çok iyiyim. Şu anda Güney Kore'deyim. Uzak Doğu seyahatimizin ilk durağı Güney Kore olacak. Şu anda da Güney Kore'nin başkenti Seul'deyim. Havamız harika. Herhalde bir 16 dereceler falan. Daha soğuk olmasını bekliyordum. Şahane. Bugün güneşimiz yok. Dün öğlen vardım buraya. İşte dinlendim, jet lag oldum biraz. Uyudum, uyandım, kahvaltımı yaptım. Şu an saat öğlen 12. Artık altını üstüne getirmeye hazırım. Birkaç gün Seul'deyim. Ondan sonra Güney Kore'nin başka şehirlerine gideceğiz birlikte. Sonra oradan Çin'e gideceğiz. Sonrasını bilmiyorum gerçekten ama aşağıya doğru ineceğiz. Hedef Endonezya'ya kadar ulaşmak ama olmayabilir de. Çok sevdiğim bir yerler olup uzun kalırsam bütçe durumuna göre niyetim 6 ay civarı kalmak Uzak Doğu'da ve her yerlerini gezmek. Ups, araba geliyor. Haydi başlayalım. Benim kaldığım bölgenin ismi Myeongdong. Akşam çekeceğim sizin için. Oldukça hareketli bir bölge. Şimdi ben oradan yukarıya doğru yürüyüş yapıyorum. Metro ile de gidilebilir. Haritada da şu şekilde işaretledim, hemen göstereyim. İşte bu alanları gezeceğim. Seul dünyanın en büyük metropollerinden birisiymiş. Güney Kore'nin toplam nüfusu 50 milyon, neredeyse yarısı Seul'de yaşıyor arkadaşlar. Dev gibi gökdelenler görüyorsunuz ama bunun yanı sıra geleneklerine de bağlılar ve işte bir bölümde gezeceğiz onları. Hanok denilen evleri var. Onlar da hala duruyor. O evleri göreceğiz. Şimdi şurada bir pazar varmış. Oraya doğru gidiyorum. Birçok pazarda gezeceğiz. Ama o saçma sapan yemeklerden yemeyi düşünmüyorum. Onu şimdiden söyleyeyim. Yine ülkeyle ilgili şöyle bilgiler var. Tabii ki henüz test edemedim ama çok güvenli bir ülke olduğu söyleniyor. Her yerde kameralar varmış. Eşyalarını bırak et, hiçbir şekilde hırsızlık olmuyor. Bu olursa hemen bulunuyor deniliyor. O yüzden böyle rahat rahat geziyoruz efendim. Bu arada Güney Kore ucuz bir yer değil. Yani Seul özellikle dünyanın en pahalı şehirlerinden ucuz olmadığını gördüm. Yani menülerden fark ettim onu. Öyle yani, bundan sonraki yerler. Şöyle bir Tayland'a doğru inmeye başladıkça rahatız. Bildiğim pazara geldik işte ya. Pek bir farkı yok bizim oralardan, değil mi? Farklılıkları da göreceğiz, merak etmeyin. Estetik oranı çok çok yüksek. Burada hatta ebeveynler çocuklarına mezuniyet hediyesi olarak falan hediye ediyorlarmış ya. Çok erken yaşta estetiğe başlıyorlar. Güzellik çok çok kritik. En sevmediğim özelliklerinden biri olarak söylüyorum size. Ama makyaj ürünleri bir harikaymış. Bakım ürünleri falan, saçtı, ciltti, onlardan edineceğiz. Biz de güzelleşelim gelmişken biraz, değil mi? Burası uzun yıllar Japonya sömürgesi. O yüzden de Japonlardan hala nefret ediliyor. Biraz ırkçılık var burada. Çok sevmiyorlar. Artı zaten sonrasında Güney Kore, Kuzey Kore savaşı falan derken, yani iç savaş. Sonra ikiye bölünüyorlar. Artık yani biliyorsunuz yine, ama bilmeyenler için söylüyorum bunları, gereksiz bilgiler demeyiniz. Kuzey Kore biliyorsunuz diktatörlükle yönetiliyor. Burası daha özgür diyebiliriz. Lakin çok da özgür olduklarını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü deliler gibi çalışıyorlar. Yani ekonomilerini çok kısa bir sürede, o kadar savaştan vesaireden çıktıktan sonra çok kötü bir halden çok hızlı bir şekilde yükseltiyorlar. Şu an dünyanın top ülkeleri arasındalar. Bu seviyeye gelmek için çok çalıştıkları için halk mutsuz deniliyor. Mutsuz derken bayağı köle gibi çalışıyorlar çünkü. Gece gündüz. Karşılığını almışlar mı? Almışlar. Ama buranın yine bir diğer söylenen şey intihar oranının çok arttığı, gençlerinin mutsuz olduğu vesaire. Şehir asla uyumuyor. Sürekli bir hareket halindeler arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz kalabalığı da. Hafta içi bugün. Öğle saatleri. Dün akşam çıktım. Fulldü gene. Balık ürünleri çok kokuyor şu anda. Mesela burada ne varmış, gelin bakalım. Böyle ayakta yiyorlar arkadaşlarımız. Beni bir süredir izleyenleriniz bilir. Ben böyle market alışverişi sevmem. Ama tabii buralara gelince bir gelip göreyim istiyorum nedir ne değildir diye. Ama böyle hızlı bir geçiş oluyor benim.
Şu an bir ihtiyacım da yok. Zaten alacağım her şeyde yük. İhtiyaç alırım sadece ya da çok orijinal bir şey görmem lazım. Para birimleri Güney Kore won. Ve Türk lirasına çevirmek için 40'a bölüyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani bir sıfır atıp 2'ye sonra bir daha 2'ye bölebilirsiniz hani. 4'e bölmek. Size basitleştirilmiş matematik hesabı söylüyorum. Misal. Şurada eşofmanları koymuşlar. Eşofmanlar için 10.000 diyor. Ne yapıyoruz? Bir sıfır attık 1000. 2'ye bölüyoruz 500. Bir daha 2'ye bölüyoruz 250. Siz daha basit bir hesapta yapabilirsiniz. Benim kafa böyle çalışıyor. Tabii burası pazar, mağazalarda fiyatlar çok daha yüksek. Çıkmadan önce yine fikir versin diye şunun da fiyatlarını gösterelim. 49.000, 50.000 diyelim. Kaç yapıyor? Hadi hemen. Hemen hesap. 50.000, bir sıfır attık 5.000, 2'ye böldük 2.500, bir daha böldük 1.250 liraymış. 1.250 lira Oppo'lar için. Nasıl fiyatlar? Bu arada para birimini de göstereyim. Bu en küçük olabilir. Daha küçük kağıt para birimi henüz elime geçmedi. 1000 yani 25 lira gibi düşünebiliriz yaklaşık. TL'lik banknotu. Bir bilgi daha vereyim yine burayla ilgili. Dün hosteldeki arkadaşla konuşuyorduk. Merhaba nasıl derim, teşekkürler nasıl derim diye. Tabii ki şu an diyemiyorum, unuttum. Ama şeyi söyledi, yani kendi yaşıtın için, arkadaşların için farklı kullanıyormuşsun. Senden büyük olanlar için farklı söylüyormuşsun. Ben kesin karıştıracağım ikisini başlarda da. Burada yani senden büyük olanlara hürmet, saygı çok önemliymiş. Dillerine bile yansımış. Ya bayılıyorum böyle avare avare yürümeye ya. Böyle saatlerce yürürüm ben şimdi bugün. Hani kimisinin tercihi tabii zaman da kısıtlı olunca taksiyle gitmek istedikleri yere gidiyor. Ya da işte ne bileyim metroya binmek yine bence güzel. Şehri yaşıyorsun yine o insanların arasına karışmak. Ben de yürüyorum. Bazen bisikletle kiralarız gezeriz. Yine seyahatimizde motor kiralar gezeriz. Ama böyle büyük şehirler için yürümek müthiş keyifli. Ya şu caddelerin genişliği falan bildiğin Manhattan gibi ya. Tabii ki de en büyük metropollerden olduğuna göre evet şuradaki hemen binamıza bakalım. Buraya ait en azından hissedebileceğimiz bir şey var burada. Benim altında bir oradan nereye geçiyor bir bakalım. Burada bir de cami varmış, haritada gözüküyor. Oraya da gideceğiz. Yani söz vermeyeyim ama gitmeye çalışacağım. Dinine gelince buranın resmi bir dini yok. Yani Budisttir, Hristiyandır diyemiyoruz. Hepsinden var. Ateisti çok bol. Belli bir din yok ülkede. Yine dev bir caddeden karşıya geçiyoruz. Haritada işaretli diğer yerlerimizi görmek üzere. Değişik bir benzin istasyonu. Tepeden sarkıyor şeyler. Pompalar. Yani yine nerelere geldiysen böyle bütün şehrin dışına çıktım bir anda. Bir an ortalık sessizleşti falan. Fiyatlar nasıl? Litresi 3084 diyor. Yani 308, 150, 75. Litresi 75 TL diyor. Vallahi mı? Doğru mu anladım ya? Hemen internetten girip bakayım dedim. Şimdiki fiyat 1613 diyor. 1613 yani yaklaşık 1.23 dolar diyor. TL'ye işte 39-40 TL'ler gibi düşünebiliriz. Orada niye 75'ti bilmiyorum. Seul'de farklı bir durum mu var acaba? Hemen ona da bakalım. Yok arkadaşlar yani Seul olarak da ona özel bir durum var mı diye baktım. Yine 40 liralar civarı yazıyor. Orada niye öyle bir fiyat vardı bilmiyorum. Yani Güney Kore'de litresi benzinin 40 TL. Mazot ayrımına da bakarsınız artık fikir versin. Ay çok güzel bir caddeye geldim şu anda. Ama tabii sonbahardan dolayı böyle ağaçlar. Yani şu sonbaharda en sevdiğim renk şu benim ya. Sarı. Enfes. Bu yüzden şehirleri yürüyerek dolaşın. Yani internetten bakıyorsun, turistik bilgi alıyorsun nereler gezilsin edilsin diye ama yani orada yazmayan öyle sokaklara çıkabiliyor ki yolun. Sağlığınız el veriyorsa yani tabii ki yürüyün, üşenmeyin ya. Biraz bir iki yapınca alışacak zaten beden. Sonra hep onu isteyecek. Hem sağlıklı hem de şehri yaşıyorsun ya sonuna kadar. Bayağı şu an Koreli gibi geziniyorum ortalıklarda. Hiç tipimden de hiç belli olmuyor zaten. Gittiğim yer Doksugung diye mi okunuyor bilmiyorum. Doksugung Palace'tı galiba öyle bir şey. Oraya giden yollardan bir tanesi burası. Ve bir üstten bastırılmış çok enteresan olmuş bunlar.
Vay. Ya gelmeden önce bir Yedigöller'e gitmek istiyordum. Orayı yaşattı bana bu ağaçlar ha. O kadar çeşitli rengarenk ağaçlar var ki. Şu kırmızılara da yani ölüyorum, bitiyorum. Ay acayip acayip güzel şu an burası. Elbette Yedigöller'i yaşatamaz şimdi. Ona burada göl yok bir kere şu an bulunduğum yerde. Ama ağaçların renkleri ay çok tatlı. Ve geldik. Şimdi buradan içeri giriyoruz. Burası Deoksugung. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. İçeri giriş ücreti 1000 won diyor. Pazartesi günleri kapalıymış. 19 yaş altı 65 üstü ücretsiz. Her ayın son çarşambası. Bir de traditional Korean kıyafetiyle gelirsen ücretsizmiş. Değişik. Ay o kadar güzel ki. Üstü sonbahar yapraklarıyla kaplı. Ay acayip güzel. Evet, budur sarayımız, Deoksugung sarayımız. İçine girebiliyor muyuz bakacağız. Bir yandan size okuyorum, internetten okuyorum çünkü hiçbir bilgilendirme yok. Başlangıçta Joseon Hanedanlığından Kral Seongyong'un abisi Wolson Daeung'a aitmiş. 1469-1494 tarihler. Bu arkadaşımız Gwan Haeung tahta çıktığında ve bu kraliyet ikametgahına 1611'de Gyeonggung Sarayı adını verdiğinde gerçek bir saray haline geldi diyor. Jeongwanheon Salonu sarayda inşa edilen ilk batı bina tarzıymış. 1900 yılında tamamlanmış. Kahve içmekten ve burada boş zamanlarını geçirmekten hoşlanıyormuş. Burada bugün hala var olan Rus Büyükelçiliğine giden gizli geçitler varmış arkadaşlar. Kore bağımsızlık bildirgesinden sonra Mayıs 1946'da burada Amerikan-Rus Ortak Komisyonu yapılmış. Yollarda yürümeye devam. İnternetle ilgili de bilgi vereyim size. eSIM kullanıyorum ilk defa olarak. Yani fiziksel bir kart takmanız gerekmiyor. İnternetten eSIM paket fiyatlarına baktım. Farklı firmaların var fiyatları. Benimki şu anda 10 gün Seul'de kalacağım için 10 günlük bir paket aldım. Sadece data aldım. Günlük limitsiz internet veriyor. Ve 10 günün fiyatı 650 TL. Gayet makul geldi bana. O yüzden de sık sık Instagram'da paylaşım yapabiliyorum anlık olarak. Eğer takip etmiyorsanız diye de Instagram hesabımı hemen şuraya yazıyorum. O da güneşin peşinde. Şimdi bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Orada da yine bir yer işaretlemişim. Bu sefer videonun sonuna bırakmayayım. Şimdiden söyleyeyim. Eğer videolarımın devam etmesini istiyorsanız, seviyorsanız, keyif alıyorsanız, inanın çok emek veriyorum. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve beğenirseniz. Yani ben böyle video çekmezken bunun ne kadar önemli olduğunu bilmezdim. Ama videolarımın daha çok gösterilmesi için, daha çok fazla kişiye ulaşması ve benim de bundan para kazanabilmem için elbette beğenmeniz önemli. Yorum yapmanız çok güzel olur falan. İşte ne bileyim eşinizle dostunuzla paylaşıp destek olabilirsiniz yine bana. Herkesler bilsin ne olacak ki? Eğer seviyorsanız, sevmiyorsanız zaten izlemiyorsunuzdur. Böyle küçük bir rica. Burası tiyatroymuş, büyük tiyatro. Yemek! Çok acıktım ben ya. Bir şeyler bakalım hadi gelin. Bu kimçileri çok meşhur. Cheese kimçi diyor. 7.900. 8.000 desek 200 lira.
Burada barbekü. Barbekü de istemiyorum. Dün de şu peynirliden yedim. Yine aynısından yiyeceğim galiba. 75 lira. Böyle bir şey yapmışlar. Anlaşamayınca İngilizce butonuna bas dediler. Buradan bastım şimdi. Seçeceğim. Cheddar corn dog. Ha. Şundan seçelim. Ay hadi ben yapayım bunu bir. Ha, şunu sileceğiz. Buradan ödeme de yapabiliyorum. Güzel. Böyle bir şey. Buradan da şimdi ketçap falan sıkacağım. Bakalım tadı nasıl. Dün akşam yediğime 2 katı fiyat vermiştim bu arada. Burası çok daha uygunmuş. Benim otelin oradaki daha pahalıymış o bölge. Şimdi karşımızda Gyeongbokgung muydu? Öyle bir saraya geldik gene. Bakın neye bakıyorum. Hava iyice kapadı yalnız. Patlayacak gibi bir hali var. Umarım ıslanmam. Yanında yağmurluğum yok çünkü. 3000 giriş ücreti. Yani 75 TL. Burayla ilgili bir diğer gözlemim de şu ki çöp kutusu yok gibi bir şey. Böyle 40 yılda bir karşına denk geliyor. Ama hiçbir yerde çöp yok. Hani bizde adım başı çöp kutusu vardır da yine de her yer çöptür ya. Burada öyle bir durum yok. Ay iyi ki bu moda değişmiş değil mi? Ya hala böyle giyiniyor olsaydık mesela bizde falan. Allah'ım hediye paketi gibi herkes. Çok şekersiniz ya. Böyle izlemek güzel tabii de konforunu düşünemiyorum. Bu insanlar hala böyle giyiniyor gibi düşünmeyin. Birçoğu turist buraya gelip böyle fotoğraf çektirmek amaçlı da giyiniyorlar. Yani o deneyimi yaşamak için. Oh. Bütün gökdelenler bitiyor. Sonra burada bu saray var. Yani bütün şehrin sonu diyebiliriz. Arkamız dağ çünkü. Herkes çekik. Yani herkes Güney Koreli olmasa da herkes bu Asyalı yani bu tarafından. Çok az Avrupalı gördüm. Toplasan onu geçmemiştir bugün gördüklerimin sayısı. Şurada bir göl var. Biraz oturalım. Saat 4 oldu. Ben 11.30'da yürümeye bir başladım. Bir yerde bir 10 dakika oturdum o kadar. Onun dışında non-stop yürüdüm ama hiç durmadım yani. Meraktan orayı da göreyim. Ay bu yol nereye gidiyor falan derken. Allah başladı. Başladı ne başladı? Yağmur. Yandık. Valla bir tane polarım var o da ıslanmasın lütfen. Kırmızı bay bay. Şimdi hostelime doğru dönüşe geçiyorum. 5.30'da hava kararıyor zaten. Biraz böyle civarda oraları da göstererek videoyu bitirmek istiyorum. Gece pek bir hareketli benim oralar zira. Bir bakın bakalım nerede kalıyorum, ne yapıyorum. Songyeon Parkıymış burası. Bunun içinden geçerek gidelim. Tabii ki de farklı bir yoldan gideceğiz. Ay o kadar çok çiçek var ki. Rengarenk. Işıklar yanmaya başladı. Gecesi de ayrı renkli oluyor. Şimdi yine yolumuzun üstünde işaretlediğim bir yer Jogyesa diye yazılıyor. Tapınağı. Hep üstünde böyle kartlar bırakılmış. Ne yazıyor anlayamıyorum. Evet, dualar ediyorlar. Evet, burası bir Budist tapınağı. Ayakkabıları çıkarıp girmek zorundalar. Ayakkabılarınız çalınmasın. Yani çalınabilir diyor ama burada kimse çalmaz muhtemelen. Kilitler var bakın isterseniz.
Burada çıkartanlar olmuş. Ben de direkt çıkartıp giriyorum şuradan hızlıca. 그래서 분명히 여전 스님이 마무리를 하실 줄 알았어. 근데 왜들 이렇게 끝났다고 하는 Bu çeşitliliği o kadar seviyorum ki. Yani böyle sadece kendi dinini doğru kabul edip diğerlerini küçümseyen, yargılayan insanlar var ya, onları ahmak bulan. Oldukça acınası halde olduklarını düşünüyorum. Acınası da doğru kelime değil ya. Doğru yolu bulurlar umarım diyelim. Ben gelip burada bunu yaşamayı, bu insanları dua ederlerken görmeyi, bu farklı inanışları çok değerli buluyorum. Her gittiğim yerde de hangi inanış olursa olsun kendimce duamı da ediyorum. Kimisi böyle yerlere girmiyor bile ya, hani günah sayıyor. Bunların hepsi değişecek zamanla. Umuyorum. İyiye doğru. Şimdi benim bölgeme geldik. Yani hostelimin olduğu bölge Myeongdong diye geçiyor. Burası böyle şehrin kalbinin attığı yer diyebiliriz. Bir sürü sokak yemekçisi, işte restoranlar, kafeler, mağazalar, her şeyler var. Ne ararsan var. Müzikleri de duyuyorsunuz. Şimdi biraz daha yürüyeceğiz. Yani bu caddeyi böyle komple yürüyeceğiz. Benim hostel oralarda sonuna doğru. Yaklaşık bir buçuk kilometre yürüyüşüm var. Hostellerimi seçerken neye dikkat ediyorum? Bir, merkezi bir yer olması önemli. Yani uzak, şehrin uzağında bir yer olmasın. Her yere yürüyerek ulaşabileyim istiyorum. İkincisi temiz olması. Temizlik puanının yüksek olması lazım. Yorumlara bir göz atıyorum. Çok absürt bir yorum olmadığı sürece, çünkü negatif yorum olabilir. Saçma sapan şeyler de yazabiliyor insanlar. Onlara bir göz atıp ona göre kalma kararı alıyorum. Şu an kaldığım hostelden de gayet memnunum. Tertemiz bir hostel. Şimdi street food olayına bir girelim. Ben yemeyeceğim ama size şöyle bir göstereceğim. Şimdi buradan şöyle sağa doğru yürümem lazım. Aslında benim otel düz gidince. Bakayım ileride de bulur muyuz öyle street foodçu? Yok ya, şöyle bir göstereyim size, gelin. Yani grill, ızgara ve çok görüyoruz, kızartma çok görüyoruz. Balık ürünleri de çok var. Tabii ki domuz falan da yine, chicken, yani tavuk da çok var. Yani et bol bol. Peynir, bugün yediğimiz gibi. İşte böyle meyveler görebiliriz. Süslü süslü. Bu neymiş? Lamb, kuzu. Böyle patatesler var efendim. Ya bu çok fena. Dayanamayıp yiyeceğim bir ara. Waffle diyebiliriz yani. Waffle benzeri bir şey. Kızartıyorlar. Burada peynirler var. Devam. Bitmiyor, bitmiyor. Burada işte ahtapot falan görüyoruz. Üf. Üstüm kokacak. Devam. Istakozlar. Noodle'lar. Evet, benim yediklerim bunlardı işte bugün. Ama bak burada 5000. Orada bugün yediğim şeyde yarı fiyatına demiştim ya. Burada 5000'e satıyorlar. Paralelinde başka bir sokağa girdim şimdi. Yine hostel yönüne döndüm. Her yer böyle zaten burada. Yani hani bir sokak diğerinden farklı değil. İnanılmaz canlı. Rengarenk, çok kalabalık. Şu an akşam saat 5.30-6 falan olmuştur. Durum bu. Burada toptan satış yazıyordu. İndirimli fiyatlar yazıyordu. Hemen daldım. Mesela şu şallar şu anda 6500. Vallahi çok da iyi fiyatmış ama onu nereye koyacağım alırsam. Şu kolyelere bakalım mesela. Bu 5000 diyor. Şu çok da hoşmuş. 125 lira. Ay ama çok güzel şeyler var ya. Hakikaten çok uygun fiyatları. Biri beni buradan çıkarsın. Bir sürü şapkalar, mapkalar, gözlükler.
ne bileyim çanta manta, çanta cüzdan bunlar ilgimi çekmiyor da. Ben yine şu takı tarafına bir döneyim bakayım. Şu falan 250 mesela. Yani bunlar da çok uygunlar. Tabii ki alamıyorum şu anda çantamda yer işgal etmesin diye. Ay ama şu çok tatlı. Bak mesela bu 13.500. 135 kaç atmış? 300 lira bu ama. Ama çok güzel değil mi? Ya. Benimle gurur duyabilirsiniz. Vallahi bıraktım elime aldığım şeyleri de kaçıyorum ben. Koş, kaç. Ne gerek var ya? Yani orijinal bir şeyler bulursam tamam alacağım. Ama onun dışında ucuz diye almayacağım ya. Üf. Sakin. Daha ilk günlerimiz, daha uzun bir yol var önümüzde. Sonra bakarız. Değil mi? 5 dakikayı otelimdeyim. Geldim sayılır. Şöyle bir bakalım son durumuna. Markete uğradım. Akşam yemeğim de bu olacak. Yanına otelde zaten kahve, çay falan var. Onlardan tırtıklayacağım. Acıkmadım henüz. Yemem bu saatten sonra. Saat 6 gerçi erken ama bir daha çıkmayacağım için. Evet, otele doğru devam ediyorum. O cümbüşün dışına çıktık gördüğünüz gibi. O en son çektiğim yerden 5 dakika yürüyorsun. Böyle ortalık sakinliyor biraz daha. Gürültü yok. Ve oldukça güvenli bir bölge. Ve hostelime vardım. Şimdi sizi hostelden görüntülerle baş başa bırakacağım ki biraz fikir sahibi olun. Ben de içeri girip biraz dinleneceğim. Sonra belki yine bir yürüyüşe çıkarım. Ama videomuz burada bitsin. Ben Seul'de olmaya devam edeceğim. Muhtemelen 1 ya da 2 video daha gelir bu civardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın, tamam mı? İyi bakın kendinize. Bay bay.